Merhaba arkadaşlar, yeni bir SolidWorks eğitim videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu eğitim videosunda sizlere plane'lerden bahsedeceğim. SolidWorks'u ilk açtığımız zaman karşımıza default olarak 3 tane düzlem geliyor. Bize temelde 3 tane düzlem sunuyor SolidWorks. Bakın o düzlemler burada belirtilmiş: ön düzlem, üst düzlem ve sağ düzlem. Fakat ekrana baktığınız zaman istediğiniz kadar evirip çevirin. Şu an mouse'un topuzuna basarak, bakın sol alt köşeye bakarsanız X, Y, Z'yi görüyorsunuz. Mouse'un topuzuna basılı tutup oynattığım zaman bu şekilde oynatabiliyorum. Fakat ekranda herhangi bir şey yok. Şu an boş ekranım. Buradan da zaten görüyorsunuz. Ama ön düzlem, üst düzlem ve sağ düzleme bakın bu şekilde bastığım zaman, hatta üçüne birden basalım. Şu an ön düzleme seçtim. Klavyenin sol shift tuşuna basıyorum. Basılı iken sağ düzleme mouse'umla tıklıyorum. Bakın şu an üçünü de seçti. Bu şekilde seçili iken mouse'un topuzuyla oynarsak eğer bu düzlemleri görebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde bu düzlemleri görmek istiyorsak eğer ön düzleme bastıktan sonra bakın burada show var. Show'a tıklarsak bu ön düzlem kalıcı olarak gözükmüş olur arkadaşlar. Yine diğerlerini de bu şekilde gösterebiliriz. Şimdi 3 tane düzlemimiz var. Üst düzlem, ön düzlem ve sağ düzlem görüyorsunuz. Şu an düzgün bir şekilde yerleştirilmiş olarak ekranımı çevirdim. Ön, üst ve sağ düzlem. Biz bu düzlemlere ek olarak kendimizde düzlemler oluşturabiliriz. Çünkü çizim yaparken buna ihtiyacımız olacak. Veya herhangi bir model çizmeden sadece bu plane'leri de kullanarak, bu düzlemlerimizi kullanarak farklı düzlemler elde edebiliriz. Bunları referans alarak. Bunun için yapmanız gereken şu: referans geometri plane'e tıklıyorsunuz. Daha sonrasında bakın ilk referansımı seçmem gerektiğini söylüyor. Bu düzlemi seçiyorum. Ben bu düzlemden 100 mm ötelenmiş olarak yeni bir düzlem oluşturacağım. Zaten seçtiğimiz zaman bize direkt öteleme referansını sunuyor. Burada 10 mm ötelemiş olarak sunuyor. Bakın tekrar referans plane'e tıklıyorum. Bu düzlemi seçtikten sonra mavi renkte gözüktüğünü görüyorsunuz. SolidWorks bize burada şunu söylüyor: ben yeterince referansa sahibim, bu şekilde düzlem oluşturabilirim diyor. Ben bunu 100 mm yapıyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi 100 mm ileride. Veya ben bunu flip dersem bakın geride oluşturur. Veya 1 değil 2 dersem de toplam 2 tane plane oluşturur. Aradaki mesafe 100 mm, 100 mm olacak şekilde bunları oluşturdu. Şimdi tekrar bakın zaten ne diyor? Full defined diyor. Full tanımlanmış demek istiyor sanırım. İstersek bu şekilde onaylayabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi 2 tane Plane 2 ve Plane 3 isminde yeni düzlemim oluşmuş oldu. Geri alıyorum arkadaşlar. Şu an tekrar 3 düzlemim var. Plane'e tıklıyorum. Üst düzleme geliyorum bakın. Daha öncesinde 100 mm girmiş olduğumuz için SolidWorks bunu tanımladı ve 100 mm olarak aşağı yönde bir düzlem oluşturdu. Bunu yukarıya alıyorum. Örneğin bu düzlemi oluşturduktan sonra şunları gizleyelim. Ben bu iki düzlem arasına düzlem atmak istiyorum. Tekrar plane'e giriyorum. 1 ve 2 dersem bakın otomatik olarak orta düzlem seçeneklerini seçti. Ve şu an bunu oluşturabiliriz. Şu an 3. düzlemimi de tam ortalarına olacak şekilde oluşturdum. Bakın sadece uzaklık değil, uzaklık dışında farklı referans, farklı tanımlamalar da yapabiliriz. Bu tanımlamalardan birkaçını göstermek istiyorum. Örneğin tekrar bu ön düzlemi seçtiğim zaman yine aynı şekilde bana öteleme referansını gösteriyor. Fakat ben bunun bu düzlemden ötelenmiş değil de dik olmasını istiyorum dersem bakın burada dik seçeneği var. Dik dersem bu şekilde bu düzleme dik bir düzlem oluşturmuş oldu. Fakat bir referansa daha ihtiyacı var. Tam olarak tanımlanmış değil. Örneğin bu çizgiyi seçersem bu çizgi üzerinden geçen ve bu düzleme dik bir yeni düzlem oluşturmuş oluyor. Ve şuna da dikkat edin, bu düzlemlerin sınırları bakın bu sınırlar içerisinde değil, bu düzlem uzay içerisinde sağ sol ileri geri artık neyse tamamen çizilebilecek durumda. Yani bunun herhangi bir şeyi yok, sınırlaması yok. Örneğin bunun sınırları burada, fakat ben bakın bu şekilde çizim yapabilirim arkadaşlar ve çizimi ne kadar genişletirsek
Bu düzlemin görmüş olduğunuz gibi sınırları da o kadar genişlemiş oldu. Düzlem oluştururken sadece düzlemleri kullanmamıza gerek yok. Onun dışında zaten sıkça kullanacağınız şey bu şekilde görmüş olduğunuz gibi modellerdir. Örneğin ben bir model çizdim ve bu yüzeyden ya da şöyle söyleyeyim iki yüzey arasına bir düzlem oluşturmak istiyorum diyelim. Bakın referans geometri plane'e tıklıyorsunuz. Daha sonrasında bu yüzey ve bu yüzeyi seçersek tam ortasına bir düzlem seçmiş oluyor. Bu şekilde düzlemi oluşturdum. Bunun dışında şu şekilde de oluşturabilirsiniz. Örnek veriyorum tamamen. 3 tane ben referans vermek istiyorum. Bunu da bakın şu noktaları, köşe noktalarını verip bakın bu köşe noktalarından geçen bir düzlem oluşturmuş oldu. Şu an 3 noktayı da kullanmış oldu ve OK dersem görmüş olduğunuz gibi 3 köşeden geçen bir düzlem oluşturmuş oldu. Daha sonrasında bu düzlem içerisine sketch açabiliriz arkadaşlar. Ve sketch aç dedikten sonra dik bir şekilde bu düzleme bakıyor. Örneğin şöyle rastgele bir dikdörtgen çizdim ve bu dikdörtgeni kullanarak kesme yapacağım. Örnek veriyorum. Ters yönde olsun. Okey. Evet. Ve şunu gizleyelim. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde kesme işlemi gerçekleştirdim. Bu tamamen örnek arkadaşlar. Artık sizin ihtiyacınıza göre bu referans geometri plane'e tıklayarak istediğiniz yerde örneğin bakın bu uzaklıkta ben bir plane başlattım. Plane'ler bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.